Evet. Herkes şarkı çıkmadan önce, bir hafta önce teaserlar paylaşıyor. Pre-save linkleri paylaşıyor ve kimse başka hiçbir şey yapmıyor. En fazla kapağı paylaşıyorlar. Bunlardan çok sıkıldım. Alternatif bir şey sunduğunuzda kabul görmüyor. Sanki standart buymuş gibi davranılıyor. Bundan da çok sıkıldım. Bugün kimseye anlatamadığımız, sadece benim değil, arkadaşlarımın da, sektördeki arkadaşlarımın da anlatamadığı birçok şeyi ispatlayan albümü konuşacağız en sonunda. Alfredo 2 o gün geldi. Pazarlama tarafında neler yaptılar, neler ettiler ve buradan neler öğrenebiliriz ya da neyi eleştirebiliriz, bunu konuşmak istiyorum sizinle. Bu albüm benim için oldukça önemli. Saplantılı şekilde bu senenin en çok dinlediğim albümü. Bir diğer örneğim de benim anlatamadığım, fikir olarak sunduğum pek çok şeyi Freddie Gibbs, Alchemist ve ekibi gerçekleştirdi. Bunu biraz gıptayla, hayıflanarak takip ettim tüm bu süreci. Çünkü ben bunları önermiştim ve insanlar buna burun kıvırmıştı. Bu benim cins olmamla kaynaklı bir şey değil bu arada. Onu da söyleyeyim, böyle kendini övüyormuş gibi bir yerden değil ama bunlar yapabilecek şeyler ve yaptığın ufak birkaç hareket aslında sana büyük bir kitle kazandırabilirken bunu tercih etmiyor olmak bana çok aptalca geliyor. Bütün bu rollout'ta neler yaptıklarına gelmeden önce görselin öneminden bahsetmek istiyorum. Bu görsel dünyanın kurulumu ve önemi nedense bizde hiç anlaşılmıyor ve bu benim canımı çok sıkıyor. Yani ne bileyim, tanınmayan bir sanatçı, aman yüzünü gösterelim, bütün albüm cover'ı yüzünden ibaret olsun, sanatçıyı tanıtalım gibi bir kafa yapısı yüzünden ileri gidemiyoruz. Bir albüm sadece cover'ına bakarak bana kendisini satabilmeli. Aklıma şu anda Oğuzcan Pelit'in söylediği bir söz geldi. Bizle yaptığı röportajda, kayıt dışıyla yaptığı röportajda söylemişti. Yapmaya çalıştığı şeyi şöyle tarif ediyordu. Birebir söyleyemeyeceğim ama çocukluğumda bir oyun alıp eve giderkenki süreç gibi bir şey yaratmaya çalışıyorum. O cover'a bakıp hayal kurdurabilmeye çalışıyor. Bu gerçekten aslında kilit nokta. Şimdi Alfredo'nun ilk albümüne baktığınızda iki referans var. Bir makarna tabağı ve Godfather referansı. Bir tanesi pop kültüre dair zaten. Hepimiz biliyoruz onun Godfather'ı çağrıştırdığını. İkincisi ise insanın doğallığında, hani bilinçaltına yerleşmiş bir referans. Yani yemek yemek çok garip bir şey. Ritüelistik bir tarafı var çünkü. Bunun ne kadar planladıklarını bilmiyorum bu arada. Okuduğumuz röportajlara göre o kadar da planlanmış bir şey değil. Hani Alfredo ismi bile aslında Alchemist'in ve Freddie Gibbs'in isimlerinin birleşiminden oluşuyor ama yemek yemenin ritüelistik bir tarafı var. Bir kutlamayı da yemekte yaparsın. İşte bir cenazeden sonra da bir yemek verilir. Büyük iş toplantıları da yemekte konuşulur. Ya da bir mafya toplantısı da yemekte yapılır. Aslında bilinçaltına işlemiş çok güçlü bir referans. Ya benzer böyle çok bilinen bir örnek vermek gerekirse Pink Floyd'un The Wall'unu düşünün mesela. Duvarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Albümü anlatacak tek şey gerçekten de duvar, belki de o metafor. Duvarı da anlatmak için kimseye bir şeye zorlamana gerek yok yani. Duvar nedir? Seni dışarıdaki tehlikelerden korur ama seni içeriye de hapseder. Duvar yükseldikçe aşması daha da zor hale gelir. Hem güvenlik ihtiyacını karşılar hem de seni dışarıdan soyutlar. Pink Floyd'un The Wall'unu anlatabilecek tek şey bu büyük ihtimalle. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kurulan görsel dünya ikinci albümde de devam ettirildi. Bu kez makarnanın yerine ramen koydular. Aslında albüm de biraz öyle bir şey gibi. Yani bir makarna güzel bir yemektir. Ama ramen daha fazla asete sahiptir. İkinci albümle ilgili anlatılacak şey bu aslında. Bu bir genişleme paketi. Sürpriz faktörü yok. Sürpriz faktörü olmasına gerek de yok. Çünkü Alchemist ve Gibbs'in neler yaptığını gördük. Aynı hikaye devam edecek ama bu kez evren genişlemiş olacak. Ve bunu daha en başından görsel tutarlılık ve yaptıkları ufak referans değişiklikleriyle bize gösterebiliyorlar. Yani ilk albüm yapımı da çok kısa sürmüş. 2 hafta gibi sürede kaydettiklerini söylüyor Gibbs. Görsel dünyayı da çok hızlı bir şekilde tasarlamışlar. Ama ikinci albümün planlı olduğunu şuradan anlıyoruz. Albümün 2 albümde art director olan Matthew ikinci albüm için 6-7 ay sadece görsel dünyayı kurduklarını anlatmış. Bu şunun göstergesi. Bu albüm bir albüm olmaktan çıkacak, bir franchise'a dönüşecek. Bir sürü aset üretilecek ve bunun için iyi çalışmamız gerekiyor. Bu aslında o anlama geliyor. Tam burada
dünya inşasını konuşurken çok bilinmeyen, nedense çok bilinmeyen, benim açıkçası kendi profesyonel hayatımda örnek alabileceğim derecede önemsediğim, kariyeriyle beni çok etkilemiş bir adama parantez açmak gerekiyor. Ben Lambo Lambert. Ben kariyerin ilk başından beri Gibbs'le beraber. Interscope döneminden beri beraberler. Interscope'a Lambo stajyer olarak giriyor. Lambo'ya verilen görev şu: Batı yakasından, Doğu yakasından ya da Atlanta'dan çıkmamış bir rapçi bulacak. Anlaşma imzalarlarsa Lambo'yu tam zamanlı eleman olarak şirkete alacaklar. Anlaşma bu. O da gidip Indiana'dan Gibbs'i buluyor. Aslında kariyerleri beraber yani. Sonra Interscope ayrılıkları, Gibbs'in kariyerindeki inişler çıkışlar tabii ki yine Lambo ile beraber, her şeyi beraber yaşıyorlar. Lambo burada kreatif tarafın başında duruyor. Lambo'nun çok yönlü bir adam olduğunu burada söylemem gerekiyor. Aslında müzik sektöründeki, özellikle bağımsız taraftaki pek çok sektör profesyoneli de öyle. Bir yandan A&R yapılırken öbür taraftan sanatçının DSP'ye gönderecek asetlerini de toplamanız gerekebilir. Lambo bu açıdan çok yönlü bir adam. Credit'te Creative Director olarak geçiyor. Bütün bu dünyayı asıl kuran adam aslında Lambo. Lambo bu kreatif dünyayı kurarken, yani Gibbs'le ve Alchemist'le tabii ki, işin pazarlama tarafında birkaç tane sac ayağına dayanarak yapıyor. Bir tanesi kitle büyütme, kitleyi elde tutma, hatta oyun içerisine davet etme. İkincisi collectible ürünler. Bu zaten yıllardır hem Alchemist'in hem Freddie Gibbs'in yaptığı bir şey. Collectible ürünleri sadece limited sayıda basılan plaktan ibaret sanmayın. Bütün o dünyaya ait herhangi bir aset gibi düşünün. Yani Harry Potter dünyasını düşün. Harry Potter'daki işte asaların toplanmasını düşünün. Bir fan için bunlar çok önemli şeyler ve o collectible dünya hem kitleyle olan interaction için hem de maddi olarak çok büyük bir öneme sahip. Bir diğer şey, çoklu medya kullanılıyor. Müzikten artık bağımsızlaşıp film yapımı, varyant kapaklar, çizgi romanlar, oyuncaklar ve hatta işte yapılan basit o arcade oyunu. Bir franchise'ın franchise olabilmesi için temel bazı şeylere ihtiyaç var. Onlardan bir tanesi multimedya zaten. Onu yapmış vaziyetteler. Tabii storytelling'den de bahsetmek gerekiyor. Gibbs röportajında çok fazla İtalyan mafya filmi, siyah sömürü sineması izlediğini, birkaç tane de Last Dance gibi belgesel izlediğini, Lambo ile beraber izlediklerini söylüyor. Neden Japon kültürü sorusuna da verdiği cevap şu: Japonya'ya gittim ve orayı çok sevdim. Bu kez Yakuza hikayesi anlatmak istedim diyor. Toparlamak gerekirse bütün dünya inşası, özellikle görsel dünya inşası albümün ve albüm pazarlama sürecinin temelinde yer alıyor. Videonun başında söylediğim gibi bu benim çok önemsediğim bir şey. Bence buradan çıkacak derslerden bir tanesi, görsele yeteri kadar önem verdiğimizde aslında müzikten çok daha öteye geçiyor. Bu arada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Zaten iyi müzik gerek şart. Yani iyi müzik yapmadan istediğin kadar görsele yatırım yap, hiçbir şey olmayacak. Ama bu bize şunu öğretebilir: TikTok fenomenlerine para yedirmektense, Google reklamlarıyla saçma sapan video kliplere reklam basmaktansa, tutarlı bir görsel dünya, tutarlı bir sanatçı dünyası ve görüşüyle, bir ifade biçimiyle uzun vadede büyük bir kitle kazanabiliriz ve aslında bu bizim trademarkımız haline gelebilir. Yine yanlış anlaşılmak istemiyorum. Newcomer sanatçıysanız, çok elinizde bir bütçe yoksa bunu yapabilmek çok zor. Bunun farkındayım. Ama şunu da dipnot olarak eklemek istiyorum. Bu adamlar her ne kadar dünya çapında biliniyor olsa da, biz bu adamları severek dinliyor olsak da, bu adamlar birer pop yıldızı değiller. Müziğin hala bağımsız tarafını temsil ediyorlar. Para kazanıyorlar. Evet, bu doğru. İşlerine para yatırabiliyorlar. Bu da doğru. Ama hala bağımsız taraftalar. Belki artık yer altında değiller. Onların sıkıştırıldığı yerden çıkmış durumdalar ama hala bağımsız taraftalar. Bu albümü yapan tüm ekip 10 kişi yok. Buna bütün sanat, prodüksiyon ve post prodüksiyon departmanlarını dahil ediyorum. 10 kişiyle bunlar yapılabiliyorsa biz de Türkiye'de kendi çapımızda bir şeyler yapabiliriz. Bir farklılık yaratabiliriz. En azından herkesin bağırdığı bir yerde biraz sakin kalıp kendi müziğimize, kendi imajımıza yatırım yapabiliriz. Şimdi son olarak da artık rollout tarafına geçmek istiyorum. Aslında albüme dair her şey Haziran ayında Craigslist'te verilen bir ilanla başladı. Craigslist önemli bir ilan sitesi. Yeni açılacak restoran için şef aranıyor ilanı. Bu haber Reddit'e düştü. Reddit'te kullanıcılar acaba Alfredo'nun ikincisi mi geliyor diye olayı köpürttüler. TMZ haber yaptı. İş kitle tarafından kendiliğinden organik olarak büyütüldü. İlandaki iletişim numarasını aradığınızda sizi bir web sitesine yönlendiriyordu. Yönlendirilen web sitesi de albümün merchlerinin yer aldığı bir web sitesiydi. 2 hafta sonra sanatçılar eş zamanlı olarak hazırladıkları kısa filmin fragmanını yayınladılar ve böylelikle resmi olarak albüm duyurulmuş oldu. Tam her şey daha fazla köpürmüşken ilk single yayınlandı. Bununla beraber resmi merchlerin ön satışına başlandı. Ve bu merch satışının başlamasından da yaklaşık 2 hafta sonra sonunda albüm yayınlandı. Film yayınlandı. Bütün bir evren her şeyle
gün yüzüne çıkmış oldu. Ama ekip orada kalmadı. Albüm yayınlandıktan sonra bir tane de arcade oyunu yayınladılar. Bu aslında hayranları da kendi kitleni de o oyuna dahil etmek, o evrene dahil etmekle alakalı bir aksiyon aslında. Oyundan da bir hafta sonra albüm turnesini duyurdular. Aslında turnede kapsamlı büyük bir turne değildi. Yine sahne kurgusu, bütün dizayn albümün konseptine uygun şekildeydi. Turne ile beraber ve turneden sonra hatta günümüze kadar gelen ürün gamı genişledi. Collectible ürünler satışa çıktı. Arada bir Asya restoranını kapatıp dinlenme partisi yaptılar. Ve işin özü, toparlamak gerekirse Gibbs ve Alchemist aslında müziği modayla, filmle, başka sanat dallarıyla, oyunlarla, collectible ürünlerle birleşip içine girebileceğiniz bir deneyim dünyası yarattılar. Bir franchise olmak için gereken ne varsa aslında bu adamlar zaten vardı ve olayı büyütebilmek için bütün potansiyellerini kullandılar. Burada öğrenebilecek bir sürü şey var, konuşulabilecek bir sürü şey var. Benim inancım şu: Türkiye giderek içine kapanan, daha da kapanan, sanat camiası da olarak daha da kapanan bir ülke. Bunu izleyip ciddiye alacak kaç tane sanatçı ekibi ya da meslektaşım, sektör profesyoneli var bilmiyorum ama umarım bu kapalı kaldığımız dünyanın dışını görebilen bazı ekipler çıkabilir. O ekipler, o insanlar, o kişiler karşımıza daha farklı şeylerle gelebilirler. Sonuçta bu utanılacak bir şey değil. Bunu da çok görüyorum. Bağımsız müzisyenlerde özellikle. Kendinin PR'ını, pazarlamasını yapmaktan utanıyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu sizin elinizdeki tek şey. Eserleriniz, yapabildikleriniz. Bunu sonuna kadar götürmek zorundasın. Belki de başarılı olamayacaksın. Bu önemli değil ama istikrar bu konudaki en önemli anahtar. Bu adamlar da hayatlarını biraz okursanız çok zor zamanlar geçiyor. Gibbs, sadece bunu söylemek istiyorum. Rap yapabilmek için Interscope'la anlaşması bittiğinde dealerlığa geri dönmek zorunda kalıyor. Bunu şarkılarında bile anlatıyor. Sözün özü şu: lütfen kendinize, sanatınıza her anlamda yatırım yapın. Artık 2025-2026'ya gireceğiz. Yapay zekadan, şundan bundan bahsedilen bir dönemde yapabileceğiniz, ucuza mal edebileceğiniz, belki sadece heyecanınızla ikna edebileceğiniz pek çok kişi, pek çok proje var. Lütfen bunların peşinden gidin. Ben sıradan bir dinleyici, bir takipçi olarak sizi heyecanla takip edeceğim. KD olarak da her zaman yanınızdayız. Lütfen kendinize, müziğinize, her şeyinize yatırım yapın. Bu memlekette müzisyen olmanın ne kadar zor olduğunu bilen biri olarak söylüyorum. Emin olun, dışarıdaki ruh hastalıklarından çok daha mutlu olacaksınız. Belki başarıya ulaşmayacak ilk 5 tanesi ama sizi çok daha iyi hissettirecek. Buna emin olabilirsiniz. Olay bu kadar. KD ilk videosu ya da ikinci videosuyla karşınızdaydı. Albüm de çok güzel. Dinleyin. Dinleyici, sorun biraz da sende. Tamam, yeter artık. Hadi kapatalım.